Yaratılışla ilgili cevabını aradığımız bazı sorular öteden beri kafamızı kurcalamakta. Bu soruların hepsi aynı çatı altında birleşiyor. Kökler. Hepimiz içgüdüsel olarak soyumuzun dayandığı kökleri merak eder dururuz. Anne babamızı çoğumuz biliriz elbette. Hatta insanlığın ilk anne babasını da biliriz. Adem ve Havva. Peki ya yanılıyorsak? Adem'in Havva'dan önce bir eşi varsa? Ya yaratılan ilk kadın Havva değilse? Arkeolojik buluntular insanlık tarihinin köklerini sürekli revize eden kanıtlar bulsa da ne yazık ki net bir zaman belirtmek mümkün değil. Söz uçar yazı kalır felsefesiyle düşündüğümüzde Sümerler bize referans oluyor. Yazının icadını tarihin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Peki ya öncesi? İnsanın yeryüzündeki uzun misafirliğinin köklerine dair bu boşluğu kimilerimiz inançla dolduruyoruz. Tek tanrılı dinler ilk insana dair sır perdesini kendi yaratılış efsaneleriyle aralıyor. Yaratılan ilk kadın Lilith'e dair efsaneye doğru bir yolculuğa çıkmadan önce son bir hatırlatma. Unutmamak gerekir ki efsaneler ve mitler bir çeşit kulaktan kulağa oynamaya benziyor. Bu yüzden birbirinden başka pek çok versiyonu bulunan bu söylenceleri gerçeklik terazisine koymak mümkün değil. Gizemini belki de sonsuza kadar koruyacağını unutmadan Lilith'i yakından tanıyalım. Lilith, Yahudilerin yaratılış efsanesine göre yeryüzündeki ilk kadın. Kültürel etkileşimin de etkisiyle Hristiyanlık ve İslamiyet de Lilith'te toplanan kötücül kadın imgesinden nasibini alıyor. Türk mitolojisindeki al karısı, Zeus'un yasak aşkı Lamia, yılan saçlı Medusa ve Mezopotamya masallarının iyicil karakteri Şahmaran, Lilith'le ilişkilendirilen mitolojik karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Lilith kelimesi ilk olarak Gılgamış destanında geçiyor. Öte yandan Lilith kelimesinin Sümerce olduğu ve diğer dillere de Sümerce'den geçtiği kabul edilebilir. Sümerlerin bilinen ilk uygarlık olarak kabul gördüğünü düşünürsek, Lilith'in köklerinin tek tanrılı dinlerden çok daha eskiye dayandığını söyleyebiliriz. Peki Gılgamış destanı bize Lilith'le ilgili ne söylüyor? Lilith'e atıf yapılan bölümü kısaca özetleyelim. Ölümsüzlüğü de sembolize eden Huluppu ağacı Fırat Nehri'nin kıyısında yetişmekte ve nehrin sularıyla sulanmaktadır. Söze edilen Huluppu aslında bildiğimiz adıyla Söğüt'tür. Bir gün güneyden esen kuvvetli bir fırtına bu ağacı kökünden söker ve nehre fırlatır. Ağacı bulan antik Mezopotamya tanrıçası Inanna, güzelliğinden etkilendiği Huluppu ağacını bahçesine götürerek diker. Ağaç büyüyünce onu kesip kerestesinden kendine bir taht ve bir yatak yaptırmak ister. Nihayet ağacın kesilme günü gelir. Ancak ağacın dalına ilahi Anzu kuşu, köküne de bir yılan yuva yapmıştır. Lilith'e tarihteki ilk atıf işte tam burada yapılır. Ve gövdesinde karanlık bakire Lilith evini inşa etti. Gılgamış, tanrıça için ağacı almaya kararlıdır. Öldürmeye yeltendiğinde Anzu kuşu ve yılan kaçarlar. Destanda Lilith'in sonu için şu ifade yer alır. Ve Lilith evini yıkarak vahşi, ıssız yerlere kaçtı. Bu sayede Gılgamış ağacı keser, Innanna'ya yatağı ve tahtı için bolca kereste çıkar. Bu ilk kaynağa dayanarak Lilith'in rüzgar anlamına gelen Sümerce Lil kelime kökünden türediği düşünülmektedir. Bu köken kelimenin havayla bağlantısını niteliyor. Nitekim Babil'de Lilith rüzgarın yıkıcılığına ve şehvete hükmeden dişi ruh ve fırtına tanrıçası olarak geçiyor. Kelimenin dişi cin, baykuş, gece gibi anlamlar taşıdığı da iddialar arasında. Peki kökleri oldukça eskiye dayanan Lilith miti, tek tanrılı dinlerde karşımıza ne olarak çıkıyor dersin? Şeytan olarak. Yaratılış efsaneleri İbrani kutsal kitaplarında birkaç farklı biçimde ele alınmıştır. Şimdi Lilith efsanesinin doğduğu versiyona yakından bakalım. Efsaneye göre Tanrı topraktan Adem ile Lilith'i aynı anda yaratır ve onları cennete yerleştirir. Ama bu çift bir türlü huzur bulamaz. Aralarında yaşanan çatışmanın kaynağı ise esasında hepimizin tanık olduğu türden. Adem ilişkide her alanda üstün olmak isterken Lilith bu durumdan şikayetçidir. Adem cinsel ilişkide sırtını sonsuzluğun ve yüceliğin sembolü olan gökyüzüne dönmek istemektedir. Lilith ise ölümün ve belirsizliğin sembolü olan toprağa sırtını vermekten rahatsızdır. Nihayetinde Lilith, Adem'in üstünlük isteğine karşı savaş açar. Kendisinin de Adem gibi topraktan yaratıldığını, bu yüzden de eşit olduklarını savunur. Adem tavırlarında ısrarcı olunca Lilith sonunda gemileri yakar. Tanrı'nın söylenmemesi gereken adını anarak kendini cennetten kovdurur ve göğe doğru yükselerek gözden kaybolur. Cennetin olanaklarını elinin tersiyle itmiş olan Lilith'in yeri artık dışlanmışların yanıdır. Adem ise cennetin ortasındadır ama yapayalnız kalmıştır. Dışlanmışlar aleminde yaşamaya başlayan Lilith, Şamael adıyla anılan şeytanla ilişkiye girmiş ve ondan çocuklar doğurmuştur. Yalnızlığa dayanamayan Adem, sonunda Lilith'i geri getirmesi için Tanrı'ya yalvarır. Tanrı, Lilith'i geri getirmeleri için 3 melek görevlendirir. Tanrı meleklere yetkiyi vermiştir. Geri dönmeye razı olmadığı takdirde melekler her gün Lilith'in çocuklarını öldüreceklerdir.
Melekler Lilith'i Kızıldeniz'de bulurlar ve Tanrı'nın emrini ona iletirler. Ne var ki Lilith dönmeye razı olmaz. Zira çoktan iblisle beraber olmuş ve ondan çocuklar doğurmuştur. Böylelikle melekler Lilith'in çocuklarını bir bir öldürmeye başlarlar. Efsaneye göre Lilith her gün katlanan ıstırabının etkisiyle bir intikam yemini eder. O günden sonra kendi bebeklerine karşılık Adem'in soyundan gelen yeni doğmuş bebeklere musallat olacaktır. Erkek çocukların doğduktan sonra ilk 8 gün, kız çocuklarının ise ilk 20 gün içinde canını alacaktır. Lilith'in meleklere son sözü şu olur: "Yemin ederim sizi ya da görüntünüzü bir muska ya da tılsım üstünde görürsem o çocuğa hiçbir zarar vermeyeceğim." İşte o günden bu yana çeşitli kültürlerde yeni doğan çocukların Lilith'e karşı korunması için özel tılsımlar kullanılmaya başlar. Günümüzde bazı Museviler arasında bir adet olarak Loğusa kadın akşamları evde yalnız bırakılmaz ve akşamları çamaşır ipine çocuk bezi asılmaz. Çünkü bunları gören Lilith'in o evde çocuk olduğunu anlamasından endişe edilir. Efsaneye göre Lilith bununla da yetinmez. İddia odur ki Adem'in cennetten kovulmasının bile müsebbibi Lilith'tir. Nasıl mı? Lilith'i cennette tutamayan Adem hala yalnızdır. Nihayetinde yalnızlık sana mahsus diyerek yaratıcıya yeniden yalvarır. Tanrı Adem'i derin bir uykuya yatırır. Lilith'te yaşanan hüsran tekrarlanmasın diye önlemini almıştır. Adem uykudayken onun kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Bu yeni yaratılmış ilk kadın Adem'e itaat etmekle görevlendirilmiştir. Neticede Havva'nın varoluşu Adem'den kaynaklanmaktadır. Cennette her şey yolunda giderken beklenmedik bir şey olur. Tanrı tarafından Adem ve Havva'ya cennette yasak kılınan tek bir ağaç vardır. Kimi rivayetlere göre elmanın mitolojideki sembolünün fanilik olması itibariyle bu bir elma ağacıdır. Ancak bu ağacın Gılgamış'ta da karşımıza çıkan ölümsüzlüğün sembolü olan Huluppu ağacı olduğu da başka bir rivayettir. Efsaneye göre Lilith, yılan kılığında cennete sızarak Havva'yı kandırır. Meyvesi Tanrı tarafından yasak kılınmış, iyi ile kötüyü ayırt etme ağacının dalından bir meyve koparması için Havva'nın kanına girer. Tanrı senin iyi ile kötüyü ayırt etmeni neden istemesin ki sözleriyle ikna eder onu. Havva tadını çok sevdiği bu meyveyi Adem'le paylaşınca Tanrı'ya yakalanırlar. Adem suçu Havva'ya, Havva da yılana atar. Neticede üçü de cennetten kovulur. Yılan kılığında Adem'le Havva'ya musallat olan Lilith, yine efsaneye göre bu ilk çiftten bu yana bütün kadın erkek kavgalarının sorumlusudur. Bir halk inanışına göre çiftler arasında çıkan her tartışmada Lilith'in ruhunun kışkırtması vardır. Böylelikle cennetten ölümsüzken kaçtığı için yeryüzünde kalan tek ölümsüz olduğuna inanılan Lilith'in ruhuna bütün kötülükler atfedilmiş olur. Görünen o ki bu hikayeyle ilk tek tanrılı dinin mensubu Yahudi bilginler, Lilith karakteriyle kontrol edilemeyen cinselliğin tanrı buyruklarını hiçe saymakla aynı şey olduğunu anlatmaya çalışmışlardır. Öyle ki Lilith'in tuzağına düşüp Adem'i yanılttığı için Havva'yı da bir suça ortak etmişlerdir. Adem'in başına gelen her şeyden bu iki kadın sorumludur. Lilith figürüyle birlikte kadın, cinsel yönden ayartıcı, şeytani vasfa sahip bir yılan ve ilk günahın müsebbibi olarak kabul edilmiştir. Havva'nın bu eylemi üzerinden de kadın soyu cezalandırılmıştır. Tekvin 3.16'da şu ifade yer almaktadır: "Çocuk doğururken sana acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın." Böylelikle menstrual döngü, doğum ve lohusalık gibi biyolojik unsurlar ilk günahın kefareti olarak kabul görmüştür. Anlaşılan o ki tanrıça figürünün tahtından indirilerek tek tanrılı dini hareketin başlamasından itibaren Lilith'e bir takım anlamlar yükleniyor. Nihayetinde Lilith'in gıyabında kadın, bereket, doğurganlık, aşk, sahiplenme ve iktidar gibi tüm iyi niteliklerinden öteleniyor. Lilith bu evrende tümüyle olumsuzlanarak çoraklık, kısırlık, cinsellik, savaş, ölüm, hastalık ve musibet gibi anlamlara evriliyor. Öteden beri Lilith figürü üzerinden kadının davranışları ve toplumsal yaşamdaki misyonları belirleniyor. Bu kurallara ve kendi için biçilen toplumsal role uymayan kadınların sonunun Lilith gibi olacağı söylenceye eklenerek bir korku evreni yaratılıyor. Lilith'in eşitlik talebi ve Havva'nın sorgulayıcılığı cezalandırılmakla kalmayıp kadın soyu içine bir nifak tohumu da ekiliyor. Ne var ki Lilith, modern dünyada kadın hareketinin sembolü oluveriyor. Vaktiyle ataerkil zihniyetin kadına yönelik tahakküm için ötekileştirdiği Lilith miti, günümüz dünyası için başka anlamlar barındırıyor. Lilith'e ve onu şeytanlaştırmak için ona yüklenen niteliklerine sahip çıkılıyor. Nihayetinde Lilith, erkek tahakkümünden kurtulmak isteyen kadının sembolü haline geliyor. Ataerkil dünya düzenine uygun tasarlanan ideal kadın figürü sorgulanmaya başlıyor. Kadını biçimlendirmek için şeytanlaştırılan Lilith'in eşitlik talebi günümüzde en tabii istek halini alıyor.
Aradan 34 yüzyıl geçmiş olsa da Lilith'i günümüz ataerkil zihniyetiyle okumak oldukça kolay. Bu zihniyete göre iki tür kadın var. Evlenmemiş, yalnız yaşayan, geç vakitte dışarıda dolaşan, bu sebeplerle de evli çiftlerin kendini sakınması gerektiği bir kadın. Efsaneye kulak verecek olursak çoktan lanetlendi. Öte yanda Havva, erkeğine itaat eden, doğurgan, ailesini korumak kisvesiyle sosyal hayattan dışlanan bir kadın. İyilikle kötülüğü ayırt etmeye kalkmadığı sürece cennetin daimi misafiri olacak. Bu efsaneden geriye akıllarda şu soru kalıyor. Lilith olmak mı? Yoksa Havva olmak mı? Peki, kadını ikisinden biri olmaya zorlayan güç kimin elinde?